Yine güzel bir günden herkese merhaba. Bugün yine harika bir ipucuyla karşınızdayım. Evet, ben bunlara ipucu diyorum çünkü o kadar basit ki yapımları, o kadar kolay ki ama yaptığınız zaman harikalar yaratabiliyorsunuz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dümdüz ördüğünüz bir battaniye, dümdüz ördüğünüz bir kaşkol veya yelek, ne örerseniz örün, kenarını şişle, iki şişle harika bir şekilde bordürleyeceğiz. Evet, öyle güzel ki sanki yapım aşamasında yapılıyormuş gibi, farklı farklı böyle arttırıyormuşuz, eksiltiyormuşuz gibi, ama tabii ki biz onlarla uğraşmıyoruz. Her zamanki gibi işin kolayını buluyoruz. Evet, kolay yapıyoruz, çabuk yapıyoruz ama şık yapıyoruz. Hiçbir şeyden de mahrum kalmıyoruz, değil mi? Hadi yapımına başlayalım. Şöyle kare bir parça ördüm, görüyorsunuz kenarları hiç de güzel değil. Şimdi kenarını güzelce çevreleyeceğiz. 5 şişler var ya, onlarla yapıyoruz. Ben toplamını 5 liraya aldım. Bunlardan 2 tanesini alıyorum. Şişlerin uçlarının olmaması gerekiyor. Biraz sonra neden olduğunu anlayacaksınız. Şimdi 4 tane ilmek atıyorum. Biyenin kalınlığını ne kadar istiyorsanız bordürün, o kadar ilmek atın. Ben 4 tane ilmek atıyorum. Şimdi düz örgü öreceğim. Son ilmeğe gelene kadar, yani 3 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Son ilmeği örmüyorum ama düz örgü örer gibi alıyorum. Sadece ipi atmıyorum üstüne. Şimdi ne yapıyoruz? Direkt buradan, ilmekler zaten bakın zincir zincir burada görünüyor. Oradan direkt şöyle şişimi sokarak bir ilmek çıkartıyorum. Ve o ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Ve örmediğim ilmeği şöyle alıyorum ve en son çıkarttığım ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Görüyorsunuz. Şimdi işte şişimi neden uçsuz olması gerektiğini anlayacaksınız. İtiyorum, bakın. İp diğer tarafta kaldı. Yani en başta olması gerekir ya, diğer tarafta kaldı. Şimdi bu biyenin böyle boyutlu olmasını sağlayacak. Biraz sonra daha net anlayacaksınız ilerleyince. Şimdi yine son ilmeğe gelene kadar ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Son ilmeği yine örmeden ama düz örgü örer gibi alıyorum. Ve yine şişimi şuradan sokuyorum ve bir ilmek çıkartmış oluyorum. Onu düz örgü olarak örüyorum. Örmediğim ilmeği en son ördüğüm ilmeğin üzerinden atıyorum. İşte böyle ilerleyeceğiz. Olay bu. Sonra şişimi itiyorum. İp en başta kalıyor. O onu döndürecek. Orada bir yuvarlaklık sağlayacak. Biraz sonra çok daha net nasıl olduğunu göreceksiniz. Tek yaptığımız bu. Son ilmeğe gelene kadar tüm ilmekleri düz örgü olarak örüyoruz. Son ilmeği düz örgü olarak alıyoruz ama örmüyoruz. Şuradan, şu hani zincirler var ya, oradan şişimi sokup bir ilmek çıkartıyorum, onu örüyorum. Ve örmediğim ilmeği son ilmeğin üzerinden atıyorum. İşte olay bu. Şişi tekrar itiyorum. İp başta, arkada ve böyle tüm kenarını nereye kadar geçmek istiyorsanız böyle örmeye devam ediyorum. Bakın, ip arkada, o dönüyor. Şöyle birazcık öreyim. Çok daha net görün. Biraz daha ilerleyeyim ben.
İşte ilerledim, görüyorsunuz, harika böyle bir boyut oldu orada. İz hiç belli olmuyor çıkarttığımız yer. Bakın ne kadar yuvarlaklaştı, ovalleşti. Arkasını da görüyorsunuz. İşte ip oradan geliyor ya. İşte orayı böyle boyutlu hale getiriyor. Çok şıklık katıyor. Yani bir yelek, bir battaniye, bir ceket için inanılmaz güzel bir kenar oluyor. Köşeyi de aynı şekilde dönüyoruz. Sadece şuradan ilmeklerin ucundaki zincirden şişimi sokuyorum ve örüyorum. Son olarak örmediğim ilmeği son ilmekten üzerinden atıyorum. Hep aynı şeyi yapıyoruz. Çok basit, çok kolay, harika, boyutlu bir kenar yapmış oluyoruz örgülerimize. Yana geçtiğimizde de bakın yine gayet belirgin. Buradan girmişiz. Yanındakinden şöyle giriyorum. İşte gördüğünüz gibi köşesi de kendiliğinden oluşuyor. İlmeklerin ucundan şişinizi soktuğunuzda direkt ilmekler ortaya çıkıyor. Ve yaptığımız hep aynı işlem. Örmesi gerçekten çok keyifli, çok eğlenceli. İşte gördüğünüz gibi bordürümüz oluştu. Bir kordon şeklinde, kordon bordür de deniyor, biye de deniyor. İsterseniz yeleğe, isterseniz bir hırka kenarına, bir kaşkolun kenarına veyahut da böyle düz örgülerin tüm kenarını bütün çevreleyin, ucuna şuradaki ilmekleri çıkartın ya da direkt dikin. Keyif sizin. İşte gördüğünüz gibi örgüden şişle bordür yapmak bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Bakalım siz bu bordürleri nerelerde kullanacaksınız? Yaptıklarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik projelerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.